Bir toplumun bilinçaltı nasıl işgal edilir? Topla, tüfekle mi? Yoksa masum görünen renkli sayfalarla mı? 1950'ler, Soğuk Savaş'ın en karanlık günleri. Türkiye NATO kapısında bekleyen genç bir cumhuriyet. Tam da bu dönemde Anadolu'nun en ücra köşelerindeki çocukların bile zihnine kazınan iki isim ortaya çıktı. Texas ve Tom Mix. Bize bunların sadece eğlenceli maceralar olduğu söylendi. Sarı saçlı, mavi gözlü, kusursuz Amerikan kahramanları. Ancak bugün açacağımız dosya çocukluğunuzun en masum anılarını yerle bir edecek. Çünkü ortada ne Texas vardı ne de o kahramanlar Amerikalıydı. Bu, İtalyan bir stüdyonun laboratuvarlarında üretilmiş Marshall Planı sandıklarıyla birlikte ülkemize sokulmuş, tarihin en başarılı kültürel manipülasyon operasyonlarından biri olabilir miydi? Devletin 1961 yılında bu kağıt kahramanları neden bir tehdit olarak görüp yasakladığını hiç düşündünüz mü? Arkanıza yaslanın. Bildiğiniz tarihi unutun. Texas ve Tom Mix efsanesinin arkasındaki derin kurguyu deşifre ediyoruz. Operasyonun merkezi Amerika değil, İtalya'ydı. Yıl 1954. Giovanni Sincetto, Dario Guzzon ve Pietro Sartoris, yani efsanevi SGS üçlüsü. Yarattıkları karakterin orijinal adı Il Grand Black, yani Büyük Black'ti. Ancak bu eser Türkiye sınırlarından içeri girdiğinde yerel yayıncılar ve kapak çizeri Samim Utkun, pazarlama stratejisinin ötesine geçen bir karar verdiler. Karakterin adı bir anda Amerika'nın gücünü ve vahşiliğini simgeleyen bir eyaletin adıyla değiştirildi. Texas. Burada muazzam bir coğrafi ve tarihi çarpıtma mevcuttu. Dikkatli dinleyin. Çizgi romanın konusu 1770'lerde Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında geçiyordu. Mekan ise Boston ve Portland civarı, yani Kuzey Amerika'nın en doğusu. O tarihlerde Texas eyaleti henüz Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası bile değildi. Orası Meksika toprağı, yani bir İspanyol sömürgesiydi. Türk gençliği yıllarca Texas çöllerinde geçtiğini sandığı ama aslında Kanada sınırındaki ormanlarda İngiliz kırmızı urbalılar ile savaşan bir kahramanı okudu. Peki, bu isim değişikliği sadece masum bir ticari hamle miydi? Yoksa Texas kelimesi o dönem Hollywood western filmleriyle parlatılan Amerikan rüyasının en güçlü anahtarı olduğu için mi seçilmişti? Şimdi resmin büyüğüne bakalım. 1950'lerin ikinci yarısı, Türkiye Demokrat Parti iktidarı ile birlikte yüzünü tamamen batıya dönmüş durumda. Ülkeye sadece Amerikan dolarları, süt tozları ve traktörler girmiyor. Aynı zamanda yeni bir yaşam tarzı enjekte ediliyordu. İşte tam bu noktada ünlü bir araştırmacının belgeselinde işaret ettiği o kritik tez devreye giriyor. Araştırmacıya göre Texas ve Tomix furyası Marshall yardımlarının kültürel ayağıydı. Senaryoya bakın. İngilizler, yani eski dünya, zalim, beceriksiz, şişman ve ahmak olarak resmediliyor. Karşılarında ise çelik Black ve avcıları, yani yeni dünya, Amerika, genç, dinamik, adaletli, kaslı ve zeki. Bu, okuma yazmayı yeni söken bir çocuğun bilinçaltına şu mesajı kazıyordu: Avrupa köhnemiştir, gelecek Amerika'dadır. İtalyan yapımcıların İkinci Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan bir milletin evlatları olarak İngilizleri bu denli aşağılayıp Amerikalıları yüceltmesi de tesadüf olmasa gerek. Bu belki de bilinçaltı bir intikamdı. Madalyonun diğer yüzünde ise devletin ahlak refleksi vardı. Kardeş yayın Tom Mix, yani orijinal adıyla Kapitan Mickey. 15 yaşında bir çocuk Nevada Ranger'larının yüzbaşısı oluyor. Buraya kadar her şey fantastik, fakat yanındaki rol modellere dikkat edin. Manevi babası konyakçı. Adı üzerinde elinden ispirto şişesi düşmeyen bir alkolik, diğeri ise Doktor Salasso. O da farklı değil. Türk aile yapısına, çocuklarına sürekli içki içen sempatik amcaları aşılayan bu karakterler devletin radarına takıldı. Ve kaçınılmaz son 1961 yılı. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri bir çizgi roman karakterini sanık sandalyesine oturttu. Gerekçe, çocukların aklını çelmek ve ahlaki değerleri yozlaştırmak. Yasak kararı çıktı. Tom Mix artık illegaldi.
Ancak bu yasak Türk halkının bu kahramanlara olan aşkını söndürmedi, aksine alevlendirdi. Yasak 2013 yılına 3. yargı paketine kadar kağıt üzerinde kalsa da Texas ve Tom Mix çoktan bir kült haline gelmişti. Fakat burada yazar Nihat Genç'in ortaya attığı ve olayı bambaşka bir boyuta taşıyan ikinci bir teori devreye giriyor. Genç'e göre bu çizgi romanlar Amerikan propagandası değil, tam tersine devrimci bir başkaldırı manifestosuydu. Nasıl mı? Çelik Black, emperyalist İngiliz valisine kafa tutan, dağlarda yaşayan bir gerilla lideri. Profesör Oklitus, aydınlanmayı ve bilimi temsil eden entelektüel akıl. Rodi, devrimin geleceği olan gençlik. Bu teoriye göre Türkiye'deki sol görüşlü gençler, Black'i bir Amerikalı olarak değil, işgalci kuvvetlere, İngilizlere karşı savaşan bir bağımsızlık savaşçısı olarak görüp benimsemişti. Sağcılar Amerika'yı sevdiği için, solcular bağımsızlık savaşını sevdiği için okudu. Texas, Türkiye'deki her iki kutbu da aynı sayfalarda birleştiren nadir bir fenomendi. Profesör Oklitus'un bitmek bilmeyen turta açlığı, konyakçının sarhoş naraları, Çelik Black'in o meşhur, insan fiziğine aykırı sarı perçemi, ister emperyalizmin bir Truva atı olsun, ister devrimci bir manifesto. Gerçek şu ki, İtalyanlar yazdı, biz sahiplendik. Dünyada bütün çizgi romanlara, içeriği ne olursa olsun, Texas Tom Mix adını veren tek millet biziz. Bu sadece bir okuma alışkanlığı değil, bir dönemin, yokluk yıllarının ve hayal kurma ihtiyacının toplumsal dışavurumuydu. Peki bugün geriye dönüp baktığınızda siz ne görüyorsunuz? Masum bir çocukluk anısı mı? Yoksa ustaca kurgulanmış bir algı operasyonu mu? Tarih sadece kazananları yazar derler. Ama bazen tarih çizgilerin arasına gizlenir. Dosyayı kapatıyoruz. Şimdilik bu ve bunun gibi kültürel kodlarımızı deşifre etmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Abone olmayı ve gerçeğin peşinden gitmeyi unutmayın.